Sevgili dostlar hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte altın fırlayacak, dolar patlayacak isimli bir video yaptım. Neden bu şekilde düşündüğümle ilgili fikirlerimi teknik analiz ve grafik üzerinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Altınla başlayacağız, dolarla devam edeceğiz, gümüşe değineceğiz. Euro, sterlin ve bitcoin'de gene yayınımız içerisinde analizini yapacağımız ürünler olacak sevgili dostlarım. Evet, altın tarafıyla hemen başlayalım. Bizler videomuza geçerken de sizler kanalımıza beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmamayı da ihmal etmezseniz çok sevinirim sevgili dostlarım. Evet, altın tarafıyla başlayalım. Altın neden fırlayacak? Teknik analiz üzerinde altın tarafına baktığımız zaman temel analizle birleştirdiğimizde sevgili dostlarım özellikle altın tarafında yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan benim kendi kişisel görüşlerimdir. ABD tarafında başlayan banka batıklarıyla birlikte arkadaşlar altın tarafındaki yukarı yönlü hareket gerçekten ilerleyen dönemler üzerinde daha da sertleşebilir. Bunu grafik üzerinde sizlerle birlikte baktığımız zaman şurada 4 saatlik grafikte arkadaşlar bir grafiğin yukarı yönlü kırıldığı ve bu kırılımla birlikte de altında artık 2000 dolarların üzerine doğru sert hareketlerin gelme olasılığı da oldukça artmış oldu. 1936 bizler için çok kuvvetli bir destek konumunu almış durumda. Aşağıda 1805 dolar ve yukarıda 1936 dolar bantları arasında bakın arkadaşlar kırılım gerçekleşmiş durumda. Ve bu kırılım 2 haftadır üst üste altının özellikle ons tarafında 1936 dolar seviyesi üzerinde kalmayı başaran ve haftayı da 1978 dolar civarından kapatan altının onsu grafik olarak baktığımızda arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerini hala da devam ettirmiş oluyor. Burada gene 1958 bakın yakın zamanlı bir destek yapmış alanı mevcut ve bu alan üzerinde de 2 haftadır kapanışlar görüyoruz. Şimdi en kısa vadede altının ons tarafında gitmesini beklediğimiz muhtemel seviye. Bakın onu da bulmak için şurada hemen günlük grafikte sizlere açayım. Daha rahat bir şekilde sizler de bunu göreceksiniz. Bizler şurada takip ettiğimiz oluşumun ilk etapta arkadaşlar kul fiyatlamasını bekliyorduk. Ve 1936 doları altının onsu yukarı yönlü kırdığı için ilk etapta şuradaki fiyatlamayı sizlerle birlikte takip edeceğiz. O da bizler için altının ons tarafında arkadaşlar günlükte baktığımız zaman 2070 dolar seviyesine doğru buradaki potansiyelin devam edeceğini gösteriyor. Temel analizimiz bize bunları, teknik analizimiz bize bunları gösteriyor. Temel bakımdan baktığımız zaman da altının özellikle bazı riskleri çok sevdiği, hepimizin ve birçoğumuzun hoşuna gitmediği savaş gibi konular, banka batıkları gibi konular maalesef ki altın için olumlu sayılabilecek gelişmelerdir. ABD tarafında yaşanan Silikon Valley Bank'ın başlatmış olduğu bu banka batık krizi arkadaşlar en son hepinizin gündemden de haberler üzerinden de takip ettiği gibi İsviçre Bankası'na sıçradı. Credit Suisse'in batışıyla birlikte burayı bir ortaklık yapmak suretiyle Avrupa tarafında şimdilik durdurmuş oldular. Fakat onun arkasından gene yakın zaman içerisinde arkadaşlar bir Deutsche Bank krizi şu an itibariyle yaşanıyor. Oradaki hareketlilikte de arkadaşlar Deutsche Bank'ın hisselerinde kuvvetli şekilde aşağı yönlü bir ivmelenme yaşanmış durumda. Bu bir kanser gibi düşünecek olursak arkadaşlar bu kanser yavaş yavaş arkadaşlar Avrupa ile başladı, ABD ile başladı, Avrupa'ya yayıldı ve bizler de bir film şeridi gibi bunu izlemeye devam ediyoruz. Tabii bunun nerede artık hangi bankada bir patlak şeklinde devam edeceğini de ilerleyen günlerde göreceğiz. Fakat sizlerle birlikte yapmış olduğumuz analizlerde özellikle sevgili dostlarım ilk etapta 1614 seviyesinden geçen alanın bir dip oluşturduğunu bulmuştuk ve bizi takip eden sevgili dostlarımız bunu çok iyi bilirler. Burada bir oluşumun başladığını altının grafiğine baktığımız zaman bize zaten gösteriyordu. İkinci bir dip oluşumunu bana sormuştunuz ve ben buradaki çanak kulp seviyesinin 1800 dolar seviyesinde ikinci bir dip yapacak ihtimalinin de olabilirliğini sizlerle paylaşmıştım. Ve dediğimiz gibi noktasal olarak arkadaşlar buradaki grafik üzerindeki bu çanak gördüğünüz gibi yukarı yönlü muntazam bir şekilde çalışıyor. Bu da bize altında daha yukarı yönlü hareketin teknik olarak mümkün olduğunu ve 1936 dolar üzerinde altının onsu kalmaya devam ettikçe yukarıya 2070 dolar seviyesini kısa vadede bir hedef niteliğinde devam ettireceği benziyor sevgili dostlarım. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. 1936 dolar desteğinin üzerinde kaldıkça 2070 dolar seviyesi altının onsunda önemli bir seviye olarak takip edeceğimiz alan. 1936 seviyesi neden önemli?
Bir de şurada büyük çanak var bakın arkadaşlar. Bu büyük çanak da bize diyor ki burada piyasa bir haberle birlikte daha sert altın tarafı yukarıya fırlayabilir. Yani bu 1936 dolarlar üzerinde eğer ki altın kalıcı olabilir. Bunu ilerleyen dönemler içerisinde aylık kapanışlar ve haftalık kapanışlar nezdinde bu yerini sağlamlaştırabilirse o zaman 1600 ile 2000 dolar arasında bir 400 dolarlık daha bir marj bize aşmış oluyor. Bu da bu fırlamayla birlikte arkadaşlar altının ons tarafında 2350 dolarlar seviyesinin orta vadede gelebilirlik seviyesinin de oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. O yüzden altının onsunu takip eden sevgili dostlarımız için bu yukarı yönlü fiyatlamaların daha devam edebileceğini de söyleyebiliriz. Ta ki dünya üzerindeki riskler, enflasyon faktörleri değişene kadar. Bunlar değişmediği sürece de arkadaşlar altın tarafında yukarı yönlü hareketler devam edecektir diyebiliriz. Burada hemen gram altın tarafına geçelim sizlerle birlikte. Altının onsunu değerlendirdik. Gram altın tarafındaki grafiğe baktığımız zaman trend yönü olarak baktığınızda sizler de göreceksiniz dikine bir hareket arkadaşlar. Gram altın tarafında yukarı yönlü devam ediyor. Bakın şurada bir oluşum dip tarafında sizlerle birlikte bulmuştuk ve 1080 desteğinin ne kadar önemli olduğunu altının onsunda sizlerle birlikte takip etmiştik. Şimdi altının onsundaki hareketlerin dolar bazlı ve altın ons bazlı olarak da fiyatlandığı bölgeye gram altın tarafı diyoruz. Gram altın hem dolar tarafında hem de altın tarafındaki fiyatlamalarla bulunuyor arkadaşlar. Orada da gram altın tarafında 1080 TL civarından geçen alanın güzel bir destek olduğunu ve buralarda artık gram altın tarafında alıcılı taraf olmamız gerektiğini de iletmiştik. Şu an bazı arkadaşlar alım satım yapılabilir mi şeklinde sorular soruyorlar. Tabii altın buradan arkadaşlar oldukça yükselmiş durumda ve haftayı da 1207 TL'nin üzerinde kapatmış bir sizlerle birlikte gram altın tarafı izliyoruz. 1207 TL üzerinde de gram altın gerçekten fiyatlanmış. Yani bazı fiyatlamaları yapmış durumda. O yüzden de buralardan al sat demek oldukça güç. 1080'li taraflardayken rahat rahat söylüyorduk. Çünkü her geri çekilme burada gene gram altın tarafında fiyatlamanın yukarıya yönlü gidebileceğiyle ilgili bize zaten bazı ipuçlarını sunuyordu. Şimdi bakın arkadaşlar şuradaki olay, şurayı bir temizleyelim. Tekrardan sizlerle birlikte belirleyelim. Daha rahat anlamanız açısından. Bakın şuradaki olay, şuradaki fiyatlanma. Onu ben şimdi sizlere grafik üzerinde zaten göstereceğim. Şuradaki fiyatlanma çok önemli ve bu fiyatlanma şu 1180 TL'nin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte başlamış durumda. Bu da bize gram altının bakın şuradaki alan kadar bir yukarı yönlü ivmelenmesi ve fiyatlanması durumunun hala da mümkün olduğunu gösteriyor. O 1180-1183 aralığı arkadaşlar kısada yani bizler için bir 1275 TL, 1280 TL, şöyle 1280 TL civarına doğru bu gram altında kısa vadeli daha yukarı yönlü hareketin devam edebilirliğinin de oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Şimdi bazı bankalar üzerinden bakıyoruz. Özellikle serbest piyasada kuyumcuların ve bankaların makas aralıklarıyla birlikte öyle fiyatlamalar var ki bazı bankalara baktığım zaman arkadaşlar gram altının 1305 TL civarlarından satışta olduğunu görüyorum. Yani bu da bize diyor ki piyasanın da tedirgin olduğu ve altın fiyatlarında yukarı yönlü sert hareketlerin beklentisinin de oldukça yüksek olduğunu gösteriyor ki bunu da makas aralıklarından anlayabiliyoruz. Bazı arkadaşlarımız gene serbest piyasada altının şu anki fiyatının 1245-1250 TL'ler civarında fiyatlandığını da gittikleri kuyumculardan veya bankadaki fiyat aralıklarından görüyordur. 1305, 1270, 1250 şu anki fiyatlamaları piyasada karışık bir şekilde devam ediyor sevgili dostlarım. O yüzdendir 1180 TL üzerinde kaldıkça gram altın tarafı da oldukça volatif hareketine devam edecektir diye düşünen taraftayım. Dolar Türk lirasına geçelim hemen. Dolar Türk lirasında neden patlama beklediğimi de anlatmak istiyorum sevgili dostlarım. Bakın dolar kurunu devamlı tutuyorlar ve dolar kurunda burada çok bariz bir şekilde bir bayrak formasyonu oluşmuş durumda. Bayrak formasyonları gerçekten grafik üzerinde baktığınız zaman tehlikeli formasyonlar. Bunlar neden tehlikeli formasyonlar? Çünkü bunların kırılımları yukarı yönlü hareketlerde sert patlamalara sebebiyet verebilir. Sizlerle birlikte de uzun zamandır dolar kurunu izliyoruz ve dolar kurunda her ne kadardan Merkez Bankası müdahil olsa da bakın şuralarda mesela müdahil olduğunu sizler de görüyorsunuz. Bakın ne kadar mum hareketlerinde aşağı yönlü hareketler izledik. Hatta burada bir ara 18.55 TL'ye kadar bir satış yemiş
dolar kuru görüyoruz. Bu da dolar kurunda oldukça baskılayıcı bir tutum içerisinde olan Merkez Bankası'nın hareketlerini bize gösteriyor. Çünkü şu an itibariyle piyasadaki fiyatlara, market, manav ve pazar üzerindeki fiyatlara baktığınız zaman sevgili dostlarım, dolar kurunun yukarı yönlü fiyatlanması her ne kadar da engellenmeye çalışılsa da serbest piyasada dolar kuru farklı bir şekilde fiyatlanıyor. Bunu da gıdalar üzerinde, et fiyatları üzerinde, meyve sebze fiyatları üzerinde sürekli izliyoruz. Son zamanlarda yumurta fiyatlarına gelen zamlar, et fiyatları üzerine gelen zamlar gene orantısız bir şekilde dolar kuru durduğu halde devam ediyor. Bu da piyasaların Merkez Bankası'nın aklındaki kur fiyatından daha farklı bir şekilde fiyatlandığını bize gösteriyor. Bu da dolardaki bu tutunmanın arkadaşlar ilerleyen günler içerisinde, bakın şu an seçim ekonomisi içerisindeyiz. Bu seçim ekonomisiyle birlikte burada dolar kurunu da tutmaya çalışıyorlar. İleriye, daha fazla ileriye gitmesini engellemeye çalışıyorlar. Her ne kadar da asgari ücrette 8.550 TL civarlarında bir artış gerçekleşse de bunu ev kirası ve piyasadaki gıda fiyatlarının artışına vurduğunuz zaman 4.000 lira en düşük bir ev kirası bazında bunu incelediğiniz zaman arkadaşlar asgari ücret miktarının da ne kadar sönük olduğunu anlayabileceksiniz. Dolar bazında belki şu zamana kadar verilmiş en büyük asgari ücret tutarı olabilir. Fakat enflasyon bazında incelediğiniz zaman gene bugüne kadarki verilmiş en kötü ücret olduğu da maalesef ki görülüyor sevgili dostlarım. Çünkü 5.000 lira aralığında bir ev kirası, 1.700, 1.800, 2.000 lira varan bir elektrik faturasını da bunun içerisine koyduğunuz zaman zaten 7.000, 8.000 lira civarında sadece ev kirası, elektrik ve su faturasıyla birlikte, doğalgaz ücretiyle birlikte fiyatlanmış bir asgari ücret. Bu da bize gösteriyor ki enflasyon bazında verilmiş en kötü asgari ücret miktarının olduğunu gösteriyor. Dolar bazında yüksek gözükmesinin sebebi ise arkadaşlar dolar kurundaki baskılanma. İşte bu baskılanma neticesinde dolar kuru ilerleyen günlerde daha sert bir şekilde ileriye doğru fırlayabilir. Bunun içinde 19.50 çok önemli dedik. Merkez Bankası belki buraya kadar dolar kurunda biraz yukarı yönlü hareketlere izin verecektir piyasaların ihtiyacını karşılayabilmek için. Fakat 19.50'yi tutmayı başaramazlarsa arkadaşlar dolar kurunda ilk etapta bizler 21.50 seviyesine doğru volatif hareketlerin hızlandığını görebiliriz. O yüzdendir diyoruz ki dolar kurunda da dikkat, her an burada da şok yukarı yönlü hareketler, volatif sert hareketler 19 lira 50 kuruş üzerinde dolar kurunda da yaşayabiliriz. Euro Türk Lirası tarafına baktığınız zaman da Euro Türk Lirası'ndaki hareketler haftayı 20 lira 54 kuruş civarında kapatmış bir euro biz izliyoruz. Fakat euroda da arkadaşlar bakın burada bir oluşum sizlerle birlikte izliyoruz. Bu da normal bir oluşum değil ve bu oluşumla birlikte euroda da geri dönüş başlar ise yani şu civarlarda 20 özellikle 20-40 seviyesi destek bölgesi, güzel bir destek bölgesi. Buradan da bir geri dönüş hareketinin euro tarafında da yaşanması durumunda bizler gene euro tarafında arkadaşlar ilk etapta 22 TL civarlarına doğru bir fiyatlama tekrardan yaşayabiliriz. Buradaki alanın fiyatlanması görülebilir. Burada da gene ikili üçlü dipler bakın euro tarafında görülmüş durumda. Ayrıca ECB'nin yapmış olduğu faiz artışları Fed'in faiz artışlarına nazaran daha yüksek bir şekilde gerçekleşmeye devam ediyor. Bu da bizlerin ticaretini euro ile genellikle Avrupa üzerine yaptığımızda düşünülürse arkadaşlar bir ülkede gene euro bazında bir sıkıntı durumu doğabilir ve bununla birlikte eurodaki hareketler belki de dolar bazlı hareketlere göre biraz daha sert olabilir. Fed'in sıkışması özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın da işine gelebilir arkadaşlar. Çünkü Fed'in faiz arttırımlarına devam edememesi durumunda burada Avrupa Merkez Bankası biraz daha kararcı tutum sergileyecek gibi görülüyor. Bu da euro tarafında bir daha sert yukarı yönlü hareketlerin yaşanmasına sebebiyet verebilir. Parite bazında da baktığımız zaman euronun dolar nezdinde tekrardan 1.09-1.10 bantlarına doğru yukarı fiyatlanmasını sizlerle birlikte izleyebiliriz. Gümüş tarafı, evet gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşteki hareketler altının ons hareketlerine göre biraz daha sönük kalmış durumda. Haftayı 23 dolar 23 sent civarından kapatan bir gümüş ons sizlerle birlikte izledik sevgili dostlarım. Burada gene gümüşün onsunda daha stabil hareketler, daha sert hareketler görüyoruz. Bu da gümüşün arkadaşlar fiyatının daha düşük olmasından dolayı piyasalarda daha sert hareketler gümüş tarafında görülebiliyor.
satış bazlı hareketler olsun, alış bazlı hareketler olsun daha sert hareketler görebiliyoruz. Fakat gümüşün fiyatının şu an itibariyle baktığımız zaman altın ve dolar fiyatına nazaran ben çok daha aşağıda olduğunu düşünen taraftayım. Ve ilk etapta gümüşün ons bazlı hareketlerinin bakın şu üçgen içerisinde sıkıştığı 24 dolar seviyesinin çok önemli olacağını, bu 24 doları kırmasıyla birlikte de 30 dolar seviyesine doğru gümüşün ons tarafında bu yukarı yönlü hareketlerin daha da sertleşeceğini düşünen taraftayım. Ve artık ben gümüşte de aşağı yönlü çok fazla aşağı yönlü hareketler beklemiyorum. Çin ekonomisinin açılması buradaki gümüş tarafına olan talebi de zaman içerisinde arttıracaktır ve kademeli olarak gümüşte de bizler sizlerle birlikte daha sert bir şekilde 30 dolara doğru bir yükselişin devam edeceği yönündeki fikrim hala da sabitliğini koruyor. Gram gümüş, evet, gram gümüş tarafına da bakacak olursak özellikle gümüş TL takip eden sevgili dostlarımız için güzel bir kapanış geldi. O da 14 lira 10 kuruş seviyesi üzerinde kapanış gördük. Bu gümüşün yukarı yönlü hala da TL bazında istekli olduğunu bize gösteriyor. 14.10 destek olmuş durumda. 14.10 üzerinde kalındıkça 15 seviyeleri artık gümüşün test edebileceği seviyeler şeklinde takip edilebilir diye düşünüyorum. Yukarıdaki biliyorsunuz asıl ana hedef bölgemde kısadaki ve gelmekte biraz daha geciktiği bir seviye 16 liralar seviyesi ve 16 liralar seviyesine doğru gümüşün TL bazlı hareketlerinin de devam edeceğini düşünüyorum. Bitcoin tarafına hemen bakalım. Bitcoin'de benim için 28 bin dolar çok önemli demiştim sevgili dostlarım. Hala da 28 bin dolar benim için Bitcoin'de çok önemli bir seviye. Bu seviye üzerinde hareketler gördük. Fakat şöyle bir durum oluştu. 28 bin doların üzerinde kalamıyoruz. Bunu kalıcılık sağladığımız zaman işte Bitcoin'deki bu hareketlilik yukarı yönlü daha da hızlanacaktır. Sizler de 28 bin doları dikkatli bir şekilde takip edin. Zaten bakın burada bir oluşumumuz var. Bu Tobo hareketlerini sizlerle birlikte takip ediyoruz zaten. Ters omuz baş bunlar dip seviyelerde oluşan teknik görünümlerdir. Ve yukarı yönlü fiyatlanmaların gelmesi muhtemel seviyelerdir. Bunun için de belli başlı kırılımlar görmemiz şart. Bu da 28 bin doların kırılmasını görmemiz şart arkadaşlar. 28 bin doların kırılımını gördüğümüz zaman benim hedefim burada Bitcoin'de 35 bin dolar seviyesine doğru bu hareketlerin yukarı yönlü devam edeceği yönündedir. Ve ben buradaki oluşumun boşa çizilmediğini, bu grafik üzerinde özellikle bir beklentinin oluştuğu, bir beklentinin Bitcoin tarafında yaratıldığını düşünen taraftayım. Ve bu beklentinin 28 bin doların üzerinde kalıcı olmasıyla birlikte de Bitcoin'de 35 bin dolarlı seviyelere doğru hareketi patlatacağını düşünen taraftayım. Evet, hafta sonu olması dolayısıyla biraz uzun bir video oldu. Zevkle seyredeceğinizi düşündüğüm, sizler için aydınlatıcı bilgilerin içerisinde olduğu bir video olduğunu düşünüyorum. O yüzden hepinize aileleriyle birlikte hayırlı pazarlar, hayırlı tatiller dileyerekten videomuza artık burada son verelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.